fantasies, perceptions. Fantasies, perceptions. Tangible objects. But when you observe yourself within, you see moving images. Yeah. A world of images. Yeah. Generally known as fantasies. And, yet these fantasies. Burada Jung çok güzel bir şey söylüyor fantazi ile ilgili. Fantazi diyor ki bilinçaltınla bilinç aynı dil konuşması için fantazi diye bir şey var. Yani sen fantazi diye hayal ettiğin, gördüğün şeyler aslında bilinçaltında dönüp dolaşan şeyler. Ve sen bunu görsel olarak, görsellik biliyorsunuz universaldir. Aynı zamanda işitsel, müzik de biraz universal oluyor. Dolayısıyla bu beni çok etkiledi. Bu konuşma ve ben bununla ilgili bir müzik yapmaya karar verdim. Müzik yaparken ne yapıyorsunuz? Şimdi müziği farklı sample'lar kullanabilirsiniz. Ben mesela Jung'un sesini alacağım ve onunla ilgili bir müzik yapacağım. Tekno yaptığım için, karanlık bir vibe istediğim için de muhtemelen minör bir tonla ilerleyeceğim. Önce bir ton seçiyorum ve müziğe nasıl başlıyorum onu söyleyeyim size. Şimdi müziğe Ableton diye bir programımız var. Onunla başlıyorum ve tamamen bomboş bir sayfa bakın. Şimdi burada ilk başta yapmam gereken şey tonalite seçmek. Premiere olarak seçiyoruz ve bir kick oluşturacağız. Kick'i nasıl oluşturuyoruz? MIDI dosyası, MIDI kanalımız. Bak bir tane burada kanalımız var bizim. Ve bu kanala şöyle şurada kick girsin demişim. Burada bir kick giriyoruz. Buradan açıyorum ve kick'i direkt ilerletelim. Her bir vuruşta bir kick olsun istedim. Tabii bu kick için önce bir ses kaynağı atamamız gerekiyor. Bakın şu anda burada hiçbir şekilde ses çalmaz. Bakın ilerletiyorum, play'e basıyorum ama ses yok. Niye? Çünkü ses kaynağımız yok. Bakın. 808 good start. 808 bir kick açtım. Punchbox. Burada kick'i istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Evet, şimdi bas attığımda şöyle bir aklıma şey var. Kick'ten sonra dedem 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 yapsın istiyorum. Dedem 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 dedem. Yine R'den gidiyoruz. Bir tane R koyduk buraya. Dedem 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 dedem. Tabi ses kaynağı yapmadık biz buna sonra. Buradan bas sesi seçeceğiz bir tane. Çok severim analog sesleri. Ben bir bas ton istiyorum. Buradan binlerce preset var veya kendiniz yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir ses bakalım ama biz bu arada istediğimiz melodiyi dedim 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 bam babam babam bam babam babam. Şu ikisi sanırım şöyle olsa daha iyi olur. Dım bam babam babam şöyle. Gibi ama bası beğenmedim. Bir de kickle beraber açalım. Beğenmedim. Başka bir şey geçeceğim. Bas çok fazla. Önce aranjman oluşturuyoruz. Önce bir taslak oluşturuyoruz. Ondan sonra ses balans mixing deniyor buna. Şu an kick arkada, bas önde falan. Ona çok dikkat etmeyin. Başka bir şey. Çok şey. İthal o. Abi çok funky. Biraz karanlık istiyorum. Karanlık bir ton istiyorum. İşte bu. Bingo. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? Bir aklınızda bir ses oluyor. Onu böyle günlerce aradığım oluyor. Ama şu an mesela bu oldu bu arada. Çok iyi. Ama bu basın devamını getirmemiz lazım. Rolling bass diyorum ben buna. Bütün müziklerin kendine has bas sıralaması, bas ismi, frekans ayarlamaları var. Çünkü kick vurduğu zaman mesela kick'in bir frekansı vardır. O tepe noktası genelde 50'lerde olur. Hemen göstereyim size şuradan. Gösteriyorum. Bakın bu bir kick frekansı. Tepe noktası dediğim gibi 50'lerde. Ya bu çünkü 50'ler güm hani chest pressure denir ona. Değiştirmemiz gereken bir şey var. Bu bas çok sık oldu. Yani ben bas sürekli gitmeli. Rolling bas adı üstünde. Şöyle yapıyoruz. Bunu ben
gerçekten tekrar etsin istiyorum. Gerçekten güzel bir bas bulduk beraber. Çok iyi. Farklı pluginler var. Farklı ses çıkarabilecek pluginler. Serum da çok kullanırım. Şimdi bunda serum kullanalım. Açalım serumumuzu. Çok garip sesler var yapabiliyorsunuz. Burada da şöyle bir şey istiyorum ben. Böyle bım bım her bas bittikten sonra bir şey olsun istiyorum böyle. Pam pam. Bir nota koymak istiyorum buraya. Aynen. Şimdi bakın. İşte bu. Pam, pam, pam. Mesela bunu her ölçü değil de 2 ölçüye bir koyabiliriz. Şöyle. Gibi. Sonuncuya 2 tane koyabiliriz. Gibi. 8 ölçü. Bu arada şarkılarda hep 8 ölçüye bir değişmesi çok önemli bir şey. Bu bir şarkıyı yani şeyden çıkarıyor. Sıkıcı olmaktan çıkarır. Mesela 8 ölçüden sonra başka bir perküsyon girer, çıkarırsınız. Böyle bir trikler, oyunlar var. Yapacağız zaten. Toplam 3 tane kanalımız var. Ya daha şarkı yapacağız. Bayağı bu şarkı olacak yani. Şu an 3 adet kanalımız var. Şimdi bu 3 adet kanalı ben birleştiriyorum. Bunlara grup diyorum. Low yazıyorum. Ve bunun rengini de biraz takıntılıyım o konuda. Kırmızı yapıyorum. Şimdi gelelim yeni bir kanal açalım. Buraya Create MIDI Track ve mavi renk yapıp hi-hat grubumuzu, ilk hi-hat'imizi yerleştirelim. Hi-hat içinde farklı sample'lar var. Buradan bakacağız. Beraber bakalım hatta. Mesela genelde 2 çeşit var. İsterseniz kendi hi-hat'inizi plugin ile oluşturabilirsiniz veya hazır audio dosyaları var. Mesela bakın. Gibi. Mesela buraya şöyle bir şey yaptığımız zaman nasıl vurmasını istiyorsunuz? Bunlarda mesela 4/4'lük bir şarkı yapıyoruz. Yine R'den ilerliyorum. Mesela şöyle yapalım. Kick'ten sonra vursun. Main hi-hat'imiz farklı. Size o şeyi de anlatmış olurum. Bu sampler dosyasına buraya koyduğunuz zaman bunun içine ne koyarsanız bu MIDI dosyası yazdığınız bu notalar onu çalar. Biz de buraya şimdi hi-hat bulmuştuk bir tane. Mesela close hi-hat mi olsun? Normal hi-hat mi? Normal hi-hat koyalım. Bakın. Şimdi. Biraz saçmalamışım, pardon. Fazla koymuşum. Şöyle yapacağız. Çok şey oldu. Kick'ten sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela olmadı bu. Bir dakika, beğenmedim. Biraz daha groove tarzı yapmak istiyorum ve sürekli bir hi-hat gitsin istiyorum. Değiştirdim fikrimi. Daha sonra clap, alkış başka bir şeyler yaparız. Sürekli gidecek bir şey değil. Bu başka bir hi-hat bakalım buradan. Şimdi bakıyorum. Güzel, ses çok. Şimdi hepsini bir dinleyelim mi? Güzel. Main hi-hat'imizi de koyduk. Tabii hi-hat ya drum biliyorsunuz yani çok elementi vardır bir davulun. Minimum 2-3 daha fazla hatta. Tom vardır. Küçük tom, büyük tom. Ziller, open hat, close hat, tom, söyledik snare. Bir de bunların tarz çeşitleri var. Yani çapları büyüdükçe küçüldükçe değişiyor. Zildican vardı, vay be. Zildican bir ara. Şimdi hi-hat'imizi yaptık. Bir de overhead koydum. Bakın. Tam bir techno overhead'i. Tam bir hepsini beraber açalım mı? Şimdi bakın 5 kanalımız var. Normalde benim müziklerimde muhtemelen yani 20 kanala yakın oluyor. Tabii ki bateri kitini, drum kitini genişleteceğiz. Yani 2 taneyle olmaz ama ben şu an ne yapıyorum? Şarkının bir taslağını oluşturuyorum. Şimdi sırada ne var? Bundan sonra lead, soft seslere geçiyorum. Key, işte nota aklımda çok zor bir kısım bu. Şöyle oluyor bu süreç, bu arada anlatayım. Mırıldanıyorum bir şeyler. Nasıl bir şey istediğimi. Genelde böyle bir hızlı bir arpej istiyorum.
gibi bir şey olabilir. Bu koyduğumuz var ya bump gelen. O tarz sese yakın bir lead istiyorum yüksek frekansta. Ama bir arpej gibi. Pam 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 para para. Şöyle bir bu her zaman tutar. Re sol re mesela. Re sol re gibi bir şey yapabiliriz. Re sol re. Re sol re. Bakalım. Bir tane serum atayalım buraya. Nasıl bir serum oldu bakalım. Güzel. Hep böyle mi gitsin sizce? Şimdilik hep böyle gitsin. Sonra bir 4 barın sonunda ya 8 barın sonunda bir şekil yaptırmamız lazım. Birkaç şekil yapmamız lazım buna. Mesela ilk şeyleri değiştirelim biraz. Burada şöyle bir şey yapsak. Daha iyi oldu. Biraz değiştirdik. Bakın. Evet. Güzel. Güzel bir ortalama şey oldu. Şimdi gelelim vokale. Vokal kaydetmek için Black Hole diye bir aplikasyon kullanıyorum. Bunu kullandığınız zaman bilgisayarda ne çalarsanız onu kaydediyor bilgisayarınıza. Ben de bu sevgili Jung'un sesini o programla kaydettim. Ve sonra When you observe the world, you see people, you see houses, you see the sky, you see tangible objects. Warping diye bir mod var. Vokalin warp transientlerini eşitliyorsun. Hemen göstereceğim onu da. Güzel bilgi bu bence. Burada vokali açtığınız zaman, vokalin burada grafiğini gördüğünüz zaman bakın. Burada yukarıda her transient bölümü var. Bunları tam yerine yerleştiriyorsunuz. Bunları yerine yerleştirdiğiniz zaman vokal daha güzel, şarkıya uyumlu geliyor. Sonuçta bir belgeselden alınma bir ses bu. Ben bunu öncesinde hazırladım. Bakın şimdi şöyle bir ses. When you observe the world, you see people, you see houses, you see the sky, you see tangible objects. But when you observe yourself with... Şimdi bu bölümü hemen yaptığımız bölüme koyuyoruz. Bakalım oldu mu? When you observe the world, you see people, you see houses, you see the sky, you see tangible objects. But when you observe yourself within, you see moving images. Şimdi ben bu parçaya böyle başladım. Ondan sonra ne yapıyorum? Mixing yapıyorum, otomasyonlar yapıyorum, sesleri, işte cut-off'lar, frekans bilmem ne carcut. Bir sürü şey yapıyorum. Ben bu şarkının bitmiş halini açacağım şimdi. Son kez şunu bir dinleyelim. Evet, şimdi şarkımın bitmiş hali şu şekilde. Bir de ekranı görün istiyorum. Şu an bu sadelikten nasıl bir şey geçeceğiz belli değil. Bir sürü şey yapıyorsunuz. Seslere bir sürü manipülasyon. Bir sürü. Manipülasyonu tek sevdiğim yer herhalde müzik olabilir. Diğer insanlar arasındaki ilişki manipülasyonu nefret ediyorum.
Burada kırmızı çizgilerle olan otomasyonlar, sesin alçalıp yükselmesi, frekanslar, oyunlar, manipülasyonlar ve yaklaşık 30 tane kanalım var gördüğünüz gibi. Ama muhtemelen o giriş temel seviyedeki şeyi aldınız, o temeli. Ama bambaşka bir parça tabii ki. Çok ağır pluginlerle ses manipülasyonu yapılmış. Aslında aynı. Melodimizi açayım. Müzik böyle yapılıyor arkadaşlar artık. Yani kimse artık eline mikrofon alıp orkestralar hazırlanmıyor. Her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Milyonlarca ses var. Milyonlarca ses var, milyonlarca olasılık var. Sizin manipülasyon yeteneğinize bağlı. Yaklaşık 2 yıldır müzik yapıyorum. Bu tarz videolar zamanım oldukça çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir.